Selam dostlar. Sovyet Yolculuğu kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Yolculuğumuzun bu durağında Marx'ın aile anlayışını sizlere detaylı bir şekilde anlatmak istedim. Videomuzda çok temel ama çoğu zaman sorgulanmadan egemenlerin önümüze sunduğu gibi kabul etmek zorunda bırakıldığımız bir konuyu ele alacağız. Aile. Günümüzde aile çoğunlukla doğal, değişmez ve insanın özünden gelen bir yapı gibi sunulur. Ancak Marx ve Engels bu fikre kökten karşı çıkmış ve tarihin akışını adeta tersine çevirmiştir. Marx ve Engels'e göre aile asla tarihsel döngüden bağımsız olarak doğal ve kendiliğindenci bir şekilde gelişmemiştir. Aksine aile direkt olarak ekonomik ve toplumsal ilişkilerin bir ürünüdür. Yani aile dediğimiz şey insanlık tarihi boyunca değişmiş, dönüşmüş ve sınıflı toplumlarla birlikte çok çeşitli formlara bürünmüştür. Bu videoda aile kavramını ilgilendiren temel sorulara yanıtlar vereceğiz. Aile nasıl ortaya çıkmıştır? Özel mülkiyetle ilişkisi nedir? Kadınların tarihsel konumu aileyle nasıl bağlantılıdır? Kapitalist toplumda aile ne anlama gelir? Sosyalizmde aile nasıl dönüşür? İşte tüm bu sorulara Marksist perspektiften yanıtları açık bir şekilde sizlere sunacağız ve bu videoyu izledikten sonra aile kavramıyla ilgili sorulara günümüzdeki kapitalist klişelerden farklı yanıtlar verebileceğinizi düşünüyorum. Hazırsanız başlayalım. Günümüz öğretilerinde aile çoğu zaman doğal, değişmez ve insan doğasının bir uzantısı olarak sunulur. İnsanlar sanki tarih boyunca hep aynı şekilde aile kurmuş, aynı ilişkileri yaşamış ve aynı değerleri paylaşmış gibi bir algı vardır. Ancak Karl Marx ve Friedrich Engels bu algıyı kökten reddeder. Aile, doğanın değil, tarihin bir ürünüdür. Yani aile dediğimiz şey, belirli bir ekonomik yapının, belirli bir üretim biçiminin ve belirli bir sınıfsal düzenin sonucudur. Marksist bakış açısına göre bir toplumu anlamanın anahtarı onun nasıl üretim yaptığıdır. Çünkü insanlar hayatlarını sürdürebilmek için üretmek zorundadır. Bu üretim süreci sadece ekonomik malların üretimini değil, aynı zamanda insanın kendisinin yeniden üretimini de içerir. Yani insanlar sadece ekmek üretmez, aynı zamanda yeni kuşaklar da üretir. İşte tam bu noktada aile kavramı devreye girer. Marksizme büyük katkılar yapan Engels bu durumu açıkça ortaya koyar ve toplumun temelinde yalnızca maddi üretimin değil, aynı zamanda yaşamın yeniden üretiminin de bulunduğunu söyler. Bu nedenle aile ekonomik yapıdan bağımsız bir kurum değildir. Aksine onun doğrudan bir yansımasıdır. İnsanlık tarihinin erken dönemlerine baktığımızda bugünkü anlamda aile yapısının var olmadığını görürüz. İlk topluluklar özel mülkiyetin bulunmadığı, sınıfların oluşmadığı ve üretimin ortaklaşa gerçekleştirildiği yapılardı. Bu toplumlarda insanlar arasında keskin hiyerarşiler yoktu. Kadın ile erkek arasında bugünkü anlamda bir eşitsizlikten söz etmek mümkün değildi. Soy çoğu zaman anne üzerinden takip ediliyor, yani toplumsal bağlar annenin belirleyiciliğinde kuruluyordu. Sadece bu durum bile tarihsel olarak kadının toplum içindeki konumunun çok güçlü ve saygın olduğunu göstermektedir. Engels bu dönemi anlatırken kadının henüz erkeğe bağımlı olmadığı, toplumsal üretimin ve yaşamın eşit bir parçası olduğu bir yapıdan bahseder. Bu noktada çok önemli bir şeyi anlamak gerekir. Kadınların ezilmişliği insan doğasının bir sonucu değildir. Bu ezilmişlik tarihsel olarak ortaya çıkmıştır ve dolayısıyla tarihsel olarak ortadan kaldırılabilir. Tarihsel kırılma noktası ise üretimin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkar. İnsanlar tarımı geliştirdikçe, hayvancılıkla uğraştıkça ve üretim kapasitesi arttıkça ihtiyaç fazlası yani artı ürün ortaya çıkar. Bu artı ürün insanlık tarihinde çok büyük bir dönüşümün başlangıcıdır. Çünkü artık üretim sadece hayatta kalmak için yapılmaz, birikim de mümkün hale gelir. İşte bu birikim günümüzde kutsal kabul edilen özel mülkiyet kavramının temelini oluşturmuştur. Özel mülkiyetin ortaya çıkışıyla birlikte toplumlarda köklü değişimler yaşanmıştır. Artık insanlar arasında eşitlik yoktur. Kimileri üretim araçlarına sahip olurken kimileri bu araçlardan yoksun kalır. Bu durum sınıfların doğmasına yol açmıştır. Ama bu süreç sadece ekonomik alanla sınırlı kalmaz. Aynı zamanda aile yapısını da kökten değiştirir. Çünkü özel mülkiyet ortaya çıktığında yeni bir sorun ortaya çıkar. Biriken servet kime aktarılacaktır? Bu sorunun cevabı miras hakkının temel alındığı modern ailenin doğuşunu belirler. Egemen olan erkek sahip olduğu mülkü kendi soyuna aktarmak ister. Ancak bunun için çocukların gerçekten kendisine ait olduğundan emin olması gerekir.
İşte bu noktada kadının cinsel özgürlüğü sınırlandırılır ve tek eşli aile ortaya çıkar. Günümüzdeki miras hukuku anlayışlarının veya aile bakanlıkları politikalarının temeli işte aslında bu anlayışa dayanır. Engels bu dönüşümü son derece çarpıcı bir şekilde ifade etmiştir. Ona göre tek eşli ailenin ortaya çıkışı kadının dünyadaki tarihsel yenilgisidir. Çünkü bu noktadan itibaren kadın toplumsal üretimdeki eşit konumunu kaybeder ve erkeğe bağımlı hale gelir. Aile artık sevgi veya duygusal bağlardan ziyade mülkiyet ilişkilerinin bir aracı haline gelmiştir. Bu süreçle birlikte patriarka yani erkek egemenliği kurumsallaşır. Erkek ailenin reisi olurken kadın ev içine hapsedilir. Kadının emeği görünmez hale gelir. Ev işleri, çocuk bakımı, gündelik yaşamın yeniden üretimi gibi faaliyetler ekonomik değer taşımıyormuş gibi kabul edilir. Oysa bu emek toplumun devamı için vazgeçilmezdir. Marx ve Engels'e göre burada çok önemli bir paralellik vardır. Nasıl ki kapitalist sistemde işçi emeği sömürülüyorsa, aile içinde de kadının emeği sömürülür. Engels bu durumu şu şekilde ifade eder. Erkek ev içinde burjuva, kadın ise proletaryadır. Bu benzetme aile içindeki güç ilişkilerini anlamak açısından son derece açıklayıcıdır. Kapitalist toplumlarda aile hiçbir zaman tamamen ortadan kalkmaz. Ancak yeni bir işlev kazanır. Burjuva ailesi mülkiyetin korunması ve nesilden nesile aktarılması için varlığını sürdürür. Aile aynı zamanda toplumsal düzenin yeniden üretildiği bir alan haline gelir. Değerler, normlar, itaat biçimleri aile içinde öğretilir. İşçi sınıfı açısından ise aile daha farklı bir anlam taşır. Ekonomik zorluklar nedeniyle çoğu zaman kadın da üretime katılmak zorunda kalır. Ancak bu durum kadının yükünü azaltmaz, aksine artırır. Çünkü kadın hem üretimde yer alır hem de ev içi emeği sürdürmek zorundadır. Bu da çifte sömürü anlamına gelir. Marksist perspektif aile kavramını sadece bir duygusal birliktelik olarak değil, aynı zamanda ekonomik ve ideolojik bir kurum olarak ele alır. Günümüzde aile olgusu, kapitalist sistemin devamı için gerekli olan iş gücünü yeniden üretir. Yeni nesiller yetiştirilir, disiplin öğretilir ve sistemin değerleri aktarılır. Ancak tarih bize öğretmiştir ki hiçbir toplumsal kurum değişmez değildir. Aile gibi olgular da bu kuralın dışında değildir. Marx ve Engels aileyi var eden temel unsurun özel mülkiyet olduğunu açıkça ortaya koyar. Dolayısıyla özel mülkiyet ortadan kalktığında aile de bugünkü biçimini kaybedecektir. Sosyalist bir toplumda üretim araçları toplumsallaştığında kadın ekonomik bağımsızlığını kazanacaktır. Ev içi emek toplumsallaşacak. Yani yemek, temizlik, çocuk bakımı gibi işler bireysel bir yük olmaktan çıkacaktır. Bu da kadın ile erkek arasındaki toplumsal eşitsizliğin ortadan kalkmasının önünü açar. Çünkü artık aile kavramı zorunlu bir ekonomik birlik olmaktan çıkar. İnsanlar birlikte yaşamak zorunda oldukları için değil, istedikleri için bir araya gelir. İlişkiler mülkiyet üzerinden değil, daha özgür ve eşit bir yaşam üzerinden kurulur. Engels bu geleceği tarif ederken aile kurumunun tamamen yok olmasından ziyade onun ekonomik temelinin ortadan kalkacağını vurgular. Yani insanlar arasındaki duygusal bağlar elbette devam eder. Ancak bu bağlar artık mülkiyet ilişkileri tarafından belirlenmez. Evet dostlar, Marx ve Engels'in aile kavramına kattığı anlayış bize şunu gösterir. Aile tarihsel bir kurumdur, belirli bir ekonomik düzenin ürünüdür ve bu düzen değiştikçe o da değişir. Kadınların ezilmişliği ailenin günümüzdeki mevcut formuyla doğrudan bağlantılıdır ve bu durum asla kaçınılmaz değildir. Marksist perspektif, aile olgusunu basitçe savunmakla ya da eleştirmekle ilgilenmez, ona tarihsel olarak anlam getirir. Çünkü ancak bu olgunun tarihsel kökenlerini kavradığımızda nasıl değişebileceğini de görebiliriz. Ve belki de en önemli soru şudur. Eğer aile bugün bildiğimiz haliyle tarihsel bir ürünse, daha adaletli ve eşitlikçi bir toplumda hangi özellikleri öne çıkan bir aile yapısı ortaya çıkacaktır? Bu soruyu sizlere soruyorum, yorumlarda yanıtlarınızı bekliyorum. Marx ve Engels'in bize bıraktığı en güçlü düşünsel miraslardan biri toplumsal ilişkilerin her zaman değiştirilebilir olduğu fikridir. Aile de bu değişimin dışında değildir. Bu yüzden bu soruya verilecek yanıtlar modern aileler içinde büyüyen hepimizi ilgilendiriyor. Eğer içeriğimiz sizlere yeni bir bakış açısı kazandırdıysa videoyu beğenmeyi ve Sovyet Yolculuğu kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Marksizmin çok sayıda konuya dair perspektifini sizlere anlatmaya devam edeceğiz. Diğer videolarda tekrar buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın, dayanışmayla kalın.